Tabii ki görüşeceğiz. Tabii ki her şeyin bir zamanı var. Hani elbet bir gün sivilde yakalarım seni. Kimseden korkmadım. Bugün ben 10 sene ceza yatacağım tabii. Sen yine korkma. Sen zor kullan. O zaman görüşürüz. Sen kimsin ki polise kalkıp yap gördünüz diyebiliyorsun? Neye güveniyorsun? Evet. Hayırdır ya? Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Teşkilatta kimler var? Eniştemin numarasını gönderin. Kim bu enişte? Ya kardeşim ben özür dilemem. Ben özür dilenecek bir hata yapmadım. Ben haklı olduğum için konuştum. Bugün de konuşurum. Yaptıklarından pişman mısın yoksa böylesi güzel oldu mu diyorsun? Haberin tamamını paylaşsalardı ben 10 sene yatara razıydım. Polisleri niye tehdit ettin? Ne yapacaksın onlara? İçlerindeki hainleri temizlesinler. Yer altında olmaya devam edin. Yer altına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed Bahçecik. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu hafta adından çokça konuşulan teşkilatın numarasını verin bana, eniştemin numarasını verin bana diyen dostumuzla yüzleşiyoruz. Seni tanımak istiyoruz. İsmin nedir? Abi ben Cihan Aksu. 27 yaşındayım. Giresunluyum. 14 yaşıma kadar Giresun'da. 14 yaşımdan sonra da İstanbul'da hayatımı yaşıyorum. Böyle bir olay başımıza geldi. Olumsuz bir olay. Haberi herkes yanlış tanıdı. Bizleri herkes yanlış tanıdı. Medyanın sayesinde bizi vatan haini ilan ettiler. İnsanlar bizi tanımadığı için ön yargılı konuştular. Küfür ettiler. Bazı yerlerde hep susuyoruz şu an. Edilen küfürlere hala ben karşılık vermiyorum. Çünkü ben biliyorum ki davamda gerçekten haklıyım. Ve haklı olduğum için de kimseye özür dileme ya da boyun eğme gibi gereği duymuyorum. Ömrüm boyunca sokaklarda da olsun hep haksızlıklara karşıyımdır. Dik durmayı hep severim. Kimseye de boyun eğmeyi sevmiyorum. Bugün burada nerede olursa olsun öleceğimi de bilsem geri vites atmam. Şunu söylemek istiyorum. Bu olayın patlama anını ben size söyleyeyim. Çünkü sosyal medya bunu paylaşmadı. Ben geldim. Çarşıdan zaten müşteriye gitmiştim siparişe. Bizim dükkanlarımızın yani bizim şahsımıza verilen maskeler var. Beyaz maskeler, şu doktor maskeleri. Ben onu müşteriye gittiğimde, dükkana gittiğimde ben takıyorum. Garanti takıyorum. Ama motor üstündeyken takma şansım yok. Çünkü motor üstündeyken taktığım zaman benim gözüme kapanıyor. Ben bunun bir kere kazasını Orhanlı'da başka bir yerde çalışırken kaza yaptım. Yani maske gözüme geldi, kaza yaptım. Ben bunu yaşadım. Bacağımda da izi var o maskenin yüzünden. Ben çarşının içine girdiğim zaman baktım ki polisler var, haberler var. Ben arkalarından sol tarafta ceza kesiyorlar çarşının içinde. Ben de arkalarından çıkıp gideceğim yani. Geçeceğim ama yolun ortasında durdukları için kaldırıma yakın duruyor. Hani yaya kaldırımına hani çarşının dükkanının önüne. Geçemedim. Çocuk ve kadın ve bir tane de babası geliyor. Onlar da o taraftan geçemediği için millet orada polisleri izlediği için diğer taraftan geçemediği için bu taraftan geçerlerken ben de yol verme gereği duydum kendimce. Bir tane polis memuru önümü kesti. Motora elini koydu. Dedi ki bana direkt kimliğini ver ceza keseceğim. Ben de dedim ki abi niye ki dedim bir hata mı yaptık? O da bana dedi ki maskenden dolayı ceza keseceğiz. Abi dedim benim maskem var. Ben dedim dükkanda ve müşterimde takıyorum. Ama dedim motor üstünde takamıyorum. Boyunluğumu kullanıyorum. Ben bunu izah ettim. Vereceksin dedi. Abi dedim eğer dedim ceza keseceksen ben vermiyorum. Kasktan dolayı yazıyorsan yaz. Kask olayından ceza yazacaksan yaz dedim. Ben bunu kabul ediyorum. Ama dedim maske olayından dedim olayı kabul etmiyorum. Çünkü dedim boyunluğum var dedim. Gösterdim ona. Ağzıma kapatıyorum. Onları görünce de otomatikman refleks olarak indirdim. Hani konuşabilmek için, temas kurabilmek için. Kalın bir maske. Ses çıkmaz kolay kolay. Hani konuştuğun anlaşılmaz. Ben bunu ona söyledim. Ondan sonra haberin bu başı yok. Yani bu güzel yeri yok. Mesela insanların beni iyi tanıyacağı yerde kötü tanıtan bölümleri var. Haberi izlediğim zaman şu anki paylaşılan sosyal medyanın haberlerini izlediğim zaman ben bile kendimi yanlış anlıyorum. Ben diyorum ki ulan nasıl bir insanmışım diyorum. Ama diyorum insanlar haberin başını bilseler emin olun dedim bana küfür etmezler. Ya bu adam haklı derler. Çünkü motor üstünde maskeyi takamıyoruz. Gözümüze geliyor. Kaza yapma riskimiz var. Kask takmadım. Takamıyorum. Alışkanlık değil. 10 senedir motor kullanıyorum. Takamıyorum. Bana ceza yazsın. Daha önce ben trafik çevirmelerinde Tuzla'da sık sık denetim olur. Zaten sürekli de kimliğimi veririm. Kasktan peş peşe bir gün arayla ceza yedim. Hepsinde kimliğimi verdim. E-Devletim var. Gösterebilirim. Kimlik vermiyor değilim. Ben kimliğimi vermek zorundayım. Ben bunu biliyorum. Ama sen benim önümü kesip dükkanıma giderken kalkıp bana dersen ki
İşte motoru elini koyup yok işte kardeşim sen bana direkt dik dik konuşup kimliğini ver ceza keseceğim dediğinde abi ben sana niye ki dedim hatamız mı var dediğimde sen maskeden dediğin zaman ben sana izah ediyorum diyorum ki kardeşim bak ben dükkandan maskemi takıyorum müşteride takıyorum zaten müşteriye çıkma şansımız yok maskesiz. Bir de dedim motor üstünde boyunluğumu kullanıyorum. Kaska kabulüm dedim ceza kes ama dedim eğer dedim maske için dedim bana ceza keseceksen bu iş dedim ben vermem. O da o zamandan sonra bir 2 dakika konuşmanın arasından sonra bana şey dedi zor kullanırız dedi. Ben de bu sefer sinirlenmeye başladım. Çünkü artık olayı ciddiye alamamıştım. Yani komik gibi geldi. Çünkü haklı olduğumu biliyorum. Komik gibi geldi. Ben gülümsedim yani. Videolarda da var. Ben güldüm. İnsanlar diyor ki pişkin pişkin gülüyor. Ben gülerim kardeşim. Komik geliyor. Çünkü ben haklıyım. Haklı olduğum zaman da beni semtimdeki ailem, çevrem herkes tanıyor. Kimseye boyun eğmem. Haksızlık karşısında. Haksızsam ben eğer kim olursa olsun evde babam dahi olsun, anam olsun, çevremdeki insanlar dahi olsun. Ben haksızsam elimi önüme bağlarım. Özür dilerim. Benim bir hatam vardı derim. Ama sen kalkıp bana bu şekil konuşursan ben sana minnet etmem. Sen bana zor kullanırsan dedin. Zor kullanırsam gol kullanacağım dedim. Ben de görüşürüz o zaman dedim. Sinirlendim çünkü. Hatta şunu da söylemiyor. Korona var diyorlar. 4 tane polis benim kolumdan tutup çekiyor. Motorda ne? Ben karşılık vermek zorundayım. Niye? Haklıyım. Haksız olsam sesimi çıkarmam kardeşim. Bugün hangimize bu yapılsa hepimiz tepki vereceğiz. İnsanlar şu an beni vatan haini biliyor. Ben şu an maddi ve manevi zarardayım. İşe giremiyorum. Vatan haini belirlendim. Yani bir insanı bu şekilde vatan haini belirlemek çok kolay. Bir insana çamur atmak kolay. Ama karşı taraf devletin kolluk kuvveti. Biz buna saygı duymak zorundayız. Biz bu bayrağın altında yaşadığımız sürece bizim bayrağımız ay yıldız olduktan sonra vatanımızı, milletimizi biliyorsak biz tabii ki devletimize saygı göstereceğiz. Tabii ki milletimize saygı göstereceğiz. Vatanımız, milletimiz zaten bizi. Biz gecelerce yani bu darbe olayında bile ben bir ay boyunca sadece sandalyelerde bekledim ya. Sandalyeyle bir sandviçle bir tane çayla günlük sandalyelerde bekledim. Haftada bir kere eve gidip duş alıyordum. Ve ben oralardan hiç çıkıp gelmedim eve. Bana vatan haini diyorlar. Ben o sandalyelerin üstünde uyudum kapının önlerinde. O teşkilat binalarının önünde. Parti olarak değil yani. Bütün devletin siyasi yerlerinde, karakolların önlerine gittik. Karakolun önlerinde bekledik. Biz vatan haini olsaydık o gün sokağa çıkmazdık. Biz buralarda o darbe gecesi kendi arabamla motorlarla geçerken ben taşlandım bu Aydınlı'da. Bana taş atıldı ya. Tabii ki senin kendi haklı olduğun yerleri mutlaka vardır ama şimdi benim kabul edemeyeceğim bir nokta var. Bu konuda hani senden de özellikle senden vatanımızdan, milletimizden, bütün şu anda izleyicilerimizin hepsinden özür dilemeni rica edeceğim. Niye? Çünkü sen ne kadar olursa olsun karşındaki polise sen yap ben seni görürüm o zaman diyemezsin. Böyle bir dünya yok. Ya bunu nasıl bir kafayla söyledin onu da bilmiyorum ama şunu unutma. Karşında bir devlet var ve sen o devlete saygı duymak zorundasın. Çünkü o senin ananı, bacını, kardeşini, bütün dostlarını koruyan devlettir. Senin sağlığını düşündüğü için orada. Sen yap görürsün o zaman gibi bir şey söyleyemezsin. Sen kimsin ki polise kalkıp yap görürüz diyebiliyorsun? Neye güveniyorsun? Ya kardeşim ben özür dilemem. Ben özür dilenecek bir hata yapmadım. Ben haklı olduğum için konuştum. Bugün de konuşurum. Ben tepki veririm. Haksız olsaydım susardım. Haklıyım diye susmam yani. Ben ömrümde de herkes bilir. Haklıyım susmam. Ben olayın başını size anlattım. Bana bir kere kimlik isteme tarzı iyi değildi. Ama o sivil polisin benden, o başkomiserin benden kimlik istediği zaman ben orada diyorum ki bak bu şekilde isteseydiniz zaten verirdim dedim. Bunu herkes duydu. Niye hep bir yere takılı kalıyorlar? İşine geldikleri yerden haberi anlıyorlar. Ben özür dilemem. Niye özür dilemem? Ben haklıyım. Beni haksızlığa götürdüler. Haberin tamamını paylaşsalardı ben 10 sene yatara razıydım. Ben diyorum ki haberin başını paylaşın. Ben 10 sene yatara razıyım. Ben haklıyken ben hakkımı yedirmem. Haksızsam susmasını bilirim. Bu zamana kadar hangi devlet memuru çevirirse çevirsin hep kimliğimi vermişimdir. Hep de ceza yemişimdir. Dediğim gibi E-Devletim'de bu var. Kanıtlarım. Benim vatanımı, milletimi sevdiğimi bütün çevremdeki dostlar beni herkes iyi tanıyor. Tanımayan insanlar sadece konuşuyor. Bugün beni tanısalardı söyledikleri lafları duyunca herkes beni tanısalardı söyledikleri laf için utanır kafalarının önüne yerlerdi. Benim o kadar çalıştığım yerler var ki ben yıllardır esnaflık yapıyorum, motorculuk yapıyorum. Beni herkes iyi tanıyor. Ben daha bir zamana kadar kimseye haksızlık yapmadım. Haksızlık yapana da hakkımı yedirmedim. Devlete karşı gelen mi var? Yok. Devlete ne karşı gelsin? Biz kimiz ki devlete baş kaldıracağız? Devletin içindekiler sanki görevini tam mı yapıyor? Her polis aynı değil. Burada bizim tanıdıklarımız da var polisler. Mesela ben yemek götürdüğüm zaman bu Aydın'da çok çevirdiğim yerde özel harekatçılar falan var tanıdığım. Hiçbir zaman onlarla sıkıntı yaşamadım. Hiçbir poliste sıkıntı yaşamadım. 27 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ben zaten biliyorum kendimin haklı olduğunu. Sen bana kalkıp çıkıp diyorsun ki işte git 15 gün sonra 15 gün içinde git diyorsun cezanı iptal ettir.
Yazıyorsun, niye iptal ettireyim kardeşim ben bu cezayı o zaman? Benim haklı olduğumu biliyorsun. Niye ceza yazıyorsun o zaman? Ya bari iptal et diyorsun, niye o zaman yazıyorsun? Yazma kardeşim. Ben orada diyorum, başında güzel anlatıyorum. Kaskımdan dolayı yaz. Kaskım yok. Kabul ediyorum. Haksızım. Kask benim için önemli. Onlar beni düşünüyor. Allah razı olsun. Ama sen bana direkt kimliğini ver, ben sana ceza keseceğim dersen ben bunu kabul etmem. Bunu hiç kimse kabul etmez. Olduğum bir mevkide sen geldin beni orada yere yatırmaya çalışıyorsun 5 polis ya, 4 polis. Yani ne amaçla, ben terör müyüm? Ben hayırdır yani size karşı bir küfür mü ettim? O olayda size bir küfür mü ettim? Ben sadece tepkimi koydum. Yaşantım boyunca olduğum gibi davranan bir insanım. Ben rol yapmam. Ben adam mı öldürdüm? Adam mı bıçakladım? Ya bir tane suyun dışında bir çay istedim. Çay bile vermediler karakolda. Vatan hainimiz biz ya. Peki polisler seni aldıktan sonra telefonu eline alıp eniştenin numarasını istedin. Kim bu enişten? Ne iş yapıyor? Bazı bilgilerin gizli kalması gerekiyor. Dedim ya, herkesin kendine göre bir sevdiği, güvendiği, güçlü bir insanlara güçlü bir çevresi vardır. Dostlarımız da var. Çevremizde de sevilen bir insanız. Ama enişte dediğim kişinin açıklamak zorunda duymuyorum. Burada olsun, orada olsun ya da söylemek zorunda değilim. Enişte dediğim ya sıradan bir insandır ya da bir mevkideki bir insandır. Yani bunu kimse bilemez. Ya ki herkes bu sorunun peşine düşmesin. Düşerlerse de kendi bilir. Ben bu konuyu açıklamak istemiyorum. Her şeyin bir zamanı, bir yeri var. Bu olayların içinde bunu açıklamak ya da yapmak doğru olacağını düşünmüyorum. Hani bu konuyu geçsek iyi olur. Peki enişten mi sana açıklamanı istemediğini söyledi? Yok, hayır, ben kendi karakterimce düşüncem bu. Açıklama gereği duymuyorum. Peki o teşkilat dediğin şey ne oluyor? Teşkilatta kimler var? Çok açık konuşmayacağım. Dediğimiz gibi kendimce yaşça olarak yaşımdaki ve yaşımdan küçük etrafımdaki dostlarım ve çevremden oluşan insanlar da var. Yeri geldiği zaman tabii ki nasıl söyleyeyim, bugün bir düğün olur, nasıl kalabalık olur, toplanır gider. Bizim de ona göre mesela haklıyken haksıza düşürüldüğümüz zaman, bu bir iş yeri olsun, bir herhangi bir yer olsun, herhangi bir ne olursa olsun, kendimizi savunabilmek için, kendimizi koruyabilmek için kendimize göre hepimizin bir çevresi var. Yani mahalle arkadaşlarım mı? Ya mahalle arkadaşları olabilir. Yani bir haber kanalı Ülke TV mesela, örnek vereyim, demiş ki eli sopalı adamlar. Kardeşim, eli sopalı adamlar diye bir kelime yok. Bu ülke Türkiye. Burada kavga eden adam elinde sopası da olur, bıçağı da olur, silahı da olur. Biz Türk milletiyiz. Biz savaştan kaçmadık. Bugün öleceğim deseler vatan için ben ölürüm. Bugün asker alsalar yine giderim. Bizim elimizde sopa da tutuyor, bıçak da tutuyor, silah da. Biz Türk milletiyiz. Hepimiz biliyoruz ki yıllardır herkes sokaklarda kavga ediyor. Sopa, bıçak, hepimiz silah kullanıyoruz. Yapmıyoruz değil ki, biz bunu yapıyoruz. Ama hiçbir zaman mazlumla işimiz olmadı. Biz hakkımızı savunabilmek için tabii ki dostlarımız var. Tabii ki güvendiğimiz arkadaşlarımız var. Ama şimdi güvenli arkadaşlar olabilir ama karşındakiler polis. Onlara göre de hani biz onları tehdit amaçlı değil. Yani şu anlamda da biz şunu da konuşayım. Onlar tehdit olarak algılıyor olayı. Yani anladıkları yerden çalıyorlar ama şöyle bir şey. Yani insan zorda kaldığı zaman, haklıyken haksıza düşürüldüğü zaman, 4 tane polis seni kalkıp yere yatırmaya çalıştığı zaman tabii ki yani yardım isteyeceğiz dostlarımıza. Kavga için mi? Hayır. Zordayım kardeşim, beni karakola götürecekler. Hani arkamdan gelin. Tamam, hani bana destekçi olun. Hani beni yanımda durun. Hani kavgaya çağırmadım zaten. Kavgaya çağırsaydım burada da dostlarımız vardı. Çalıştığımız yerde de. Karşındakiler hani, polis, kavga ya edemezsin. yok, kavga değil. Biz bak, ben gerçek söylüyorum. Kavga etmek istesek de ederdik. Ben tepkimi koyardım. Haklıyken vurabilirdim de. Ama ben terbiyesiz bir insan değilim. Ben bu bayrağın altında yaşadığım sürece ben saygı duymak zorundayım. Bu üniformayı hak etmeyen bazı kişiler zaten var işlerinde. Gerçekten var. O üniformayı hak etmeyen gerçekten insanlar var. Bak, hak edenler de var. Çok güzel insanlar var işlerinde. Bunları da tanıyorum. Biliyorum. Güzel insanlar var. Ben bu karakolluk, bu mahkeme olayları ben yaşadım. Daha öncesinde gençliğimizde verilen enerjinin atmak için kavgalarımız oldu. Biz gördük. Emniyetlerde de güzel insanlar var. O kadar güzel başkomiserler, memurlar var ki. Yani evindeki insanlardan daha iyi davranıyorlar. Ama o üniformayı hak etmeyen çok kişi var şu an. Hele bu zamanda daha çok kişi var. Bekçiler bile konuşurken insanı böyle kendine düşman ediyor. Konuşma tarzları çok yanlış. İtapları çok yanlış. O bana çıkarıp ya kardeşim hani masken nerede, niye takmadın diye bir soru yok. Kimliğini ver, ceza geçsem. Sen böyle bir vatandaşa böyle bu şekilde sual yapamazsın. Yani başkomiserini, sen polissin, resmi polissin. Kimlik isteme tarzına bak.
Bir de başkomiserinizin kimlik isteme tarzına bak. Başkomiseriniz o kadar mütevazi kimlik istiyor ki ben orada diyorum ki abi keşke böyle siz isteseydiniz verirdim zaten. Böyle cılız bir insan olsak bugün millet bizim vatanımıza da dil uzatır, namusumuza da dil uzatır. Biz dik duracağız. Biz dürüst olacağız. Biz gerçek olacağız ki biz vatanımıza, biz milletimize, biz bu ülkeye sahip çıkacağız. Bu ülkenin topraklarında yaşayan herkes saygı göstermek zorunda. Bu Kürdü olsun, Lazı olsun, Çerkez olsun, kim olursa olsun, Alevisi, Sünnisi fark etmez. Bu topraklarda yaşayan herkes saygı göstermek zorunda. O bayrak dalgalandıkça bu insanlar da buna saygı göstermek zorunda abi. Yaptıklarından pişman mısın yoksa oh böylesi güzel oldu mu diyorsun? Hayır, ben pişmanlık duymam. Yanlış yapsaydım pişmanlık duyardım. Ama tabii ki işlerinde iyi polislere saygısızlık yaptığım için tabii ki hayatta kendimi suçlarım. Hani iki tane kötünün yüzünden hepsini kötü bellemiş gibi olabilirim ama tabii ki bir iki tanesi yüzünden öteki polislere yaptığım saygısızlık için ben onlardan şahsen özür dilerim. Ama bazılarından asla özür dilemiyorum. Ha ben kimseden korkmadım. Bugün ben 10 sene ceza yatacağım da bilsem yine korkmam. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bir iki tanesi yüzünden hepsine kötü diyemem. Bunu bir kere başta netleştirelim. Bir iki tanesi beni sıkıntıya soktu. Ama diğerleri için yorum yapamam. İyileri de vardı. Asla haksızlık yapmadım kimseye. Haksızlığı da kabul etmiyorum. Kimse bana sosyal medyadan sövme hakkına da sahip değil. Bana şahsıma sövebilirsin ama anamı babamı sövemezsin. Polisleri niye tehdit ettin? Ne yapacaksın onlara? Ya ben onlara bir şey yapma taraftarı değilim. Bir şey yapma gibi bir lüksüm de yok. Ben sadece bana haksızlık yapanla o an orada işte sağa sola aramamda da şöyle söyleyeyim. Aslında telefonumun kullanımı olmayan bir telefondur. Çoğu numaram vardı. Diğer telefonum suya düştüğü için Gmail'de kalan numaralarım olduğu için öyle bir kişiyi aramak zorunluluğu kaldı. Zorunda kaldım daha doğrusu. Telefonumun Gmail'de kaldığı için, bunda da Gmail olmadığı için orada aslında bu boyuta gelmeyebilirdi ama o şekil sinirlendiğim zaman, tabii hakimiyetimi kaybettiğim zaman, haklıyken haksıza düşürüldüğüm zaman o an öyle bir tepki verdim. Ben aradığım insanlar da bana hani kavgaya çağırmıyorum aslında. Hani ben sıkıntıdayım, hani karakola götürüyorum, hani ben belki işin içinden çıkamayabilirim, hani bir şey yapmadım ama siz yine gelirsiniz, hani bana orada destekçi olursunuz, hani beni anlatırsınız, ben anlatsam belki ben anlamayabilirler, siz anlatırsanız anlarlar nasıl bir insan olduğumu, siz söylerseniz gibisinden yani. Ha tehdit ederken değil. Şu an diğer o bana sıkıntı yaratan o memur arkadaş için de şunu söyleyeceğim. Ben ona da görüşürüz dediğimde, karakoldan alındığında ters kelepçe olduğum zaman görüşürüz dediğimde hani elbet bir gün sivilde hani yakalarım seni. Neden bana böyle bir tavırda bulundun? Daha düzgün bir tavırda bulunamaz mıydın? Daha güzel bir şekilde uyaramaz mıydın deyip beni sosyal medyaya rezil ettin diye sormak isterdim. Beni haklıyken haksıza neden soktunuz? İnsanlara neden beni kötü tanıttınız? İyi tanıyan insanlar neden beni kötü tanısın ki dedim diye soracaktım. Ben sadece kendimi orada izah etmeye çalıştım. Yani bu yani. Ben destek istedim derken kavgaya adam çağırmadım. Devlete karşı adam mı çağrıldı dövüşmeye? Bu bir kere cahil adamın işidir. Ben cahil değilim. Ben okul bitirmiş insanım. Ben ehliyetlerim var. Ben 16 tane ehliyet sahibim ya. O kadar kurs kazanmışım. Ben bu hayatta çalıştığım süre bütün işlerimi dört dörtlük yapan bir insanım. Tabii ki görüşeceğiz. Çünkü beni vatan haini ilan ettiniz. Ben bayrağımı sevmem. Bayrağım için bugün ölümü göze alan insanım. Siz beni vatan haini ettiniz. Tabii ki görüşeceğiz. Tabii ki haklarımı savunacağım. Tabii ki sosyal medyanın o yalanı için kendimi koruyacağım, davamı açacağım. Ben bundan vazgeçmeyeceğim. Emniyette ne ifade verdin? Açıklama yaptılar zaten radyolarda, televizyonlarda. Bazı kişiler açıklamaları duyduktan sonra bazı haber kanalları ve ahmak dedi, şahsıma hakaret ettiler. Tabii ki bu kişileri de dava edeceğim. Çünkü kimse bana hakaret etmek gibi bir lükse yok. Karakolda verdiğim ifadeyi biliyorsunuz. Bu ifade konusunda çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama dedim ya, tabii ki her şeyin bir zamanı, bir yeri var. Tabii ki bir şeyler ortaya çıkacak, konuşulacak. Yine devam edecek. Yine haklarımı savunacağım. Tabii ki her şeyin bir zamanı var. Ama şimdi bugün her şeyi söylemeyeceğim. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir yeri var. Beni ne zaman ki insanlar gerçekten anlar, ne zaman beni daha iyi anlarlar, o zaman herkesle birebir konuşacağım. Kim olduğumu, ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl olduğumu, kimlerdir, nelerdir. Ama şimdi değil. Her şeyin yeri ve zamanı var. Ben bekliyorum. Benim maddi ve manevi zarara soktular. Şu an ben 100-120 milyar borcum var. Ben borcumu ödeyemiyorum. İşe gidiyorum, almıyorlar. Ben işten atıldım yani. Tabii ki var bir şeyler konuşulacak. Ama bugün bu masada değil.
Yani bu ülkede şiir okudu diye cezaevlerinde yatan devlet büyüklerimiz var ya. Şiir okudu diye cezaevinde yatan devlet büyüklerimiz var. Onun ne suçu vardı? Bugün ülke yönetiyor. Bizim başımızda. Her şey öyle göründüğü gibi miymiş? Değilmiş. Demek ki her şey öyle göründüğü gibi değil. Bir insana çamur atmak kolay. Bir insanı kirletmek kolay. 2 saniye. Dostluk kurmak çok zor. Uzun zaman alır. Ama bir insanı yok etmek 2 kelimeye bakar. Yani evde uyuyamıyorum mesela. Benim sabah 4'e 5'e kadar kapıda oturmak ne demek yağmurun altında ya? Benim uykumdan beni etmeniz ne demek ya? Siz benim hayatım, sağlığımla oynadınız resmen. Uyuyamıyorum. Vatan haini dedikleri için ben yastığa kafamı koyuyorum. Bu insanlar nasıl bir kelime kullandı diye kapıya çıkıyorum, daralıyorum. Sabaha kadar kapıda geziyorum. Ceza aldın mı? Maskeden aldım 900 lira. Masken vardı ama bu arada. Var da maskem ama kabul etmiyorlar. Bunu bugün bizim o boyunluk kullandığımız şeyler var ya. Bak arkadaşlar, dikkat ederseniz sağınıza solunuza, genellikle Yunus polislerde de aynısı var. Çünkü biz akşam 4'te başlıyoruz işe. 5 gibi hava soğutuyor. Artık hadi kış havası olduğu için. Bir de o boyunluğu kullanıyoruz. Hem ağzımızdan bir herhangi bir şey çıkmasın diye o maskeyi de kullanıyoruz. O da maske sonuçta. O maskeyle o maskenin arasında fark yok. Arada fark varsa söylesinler. Hatta o beyaz maske çok pis topluyor ama o daha sağlıklı bizim için. Daha çok korumalı. Yani tükür, su tut, kolay kolay geçmiyor. Böyle bir şey daha güzel bence. O öteki maske bir toz yapışıyor, içeriden çıkıyor. 900 lira yedim. Ben parasında değilim. Ha, boynunun da olmasaydı o zaman yazsındı. Yani sakince kabul eder, çeker giderdim. Üstüne de bir de kasktan yazsaydı ona da kabul ederdim. Ama ben boynum var. Cebimde yedek maskem var. Müşteriye ve dükkana gittiğimde taktığıma dair kameralar da var. Ama bunu kabul olmuyor. Neden? O maskeyle bu maskenin arasındaki farkı bana söylesinler arkadaşlar. Memura mukavemetten bir ceza yedin mi? Yani gözaltı kararında dışarıdayım şu an. Gözaltı kararında sadece dışarıdayım. Herhangi bir ceza söz konusu değil. Değil şu an. Çok Soruşturma şükür. devam ediyor mu? Şu anlık bir şey yok ortalıkta. Sadece imzam var karakola. Pazartesileri. Şu an gitmedim, bu pazartesi gitmedim. Daha çıkmamıştır diye. Yarın öbür gün gidip bakacağım. Eğer imzam çıktıysa gideceğim. Yani keşke suçlu olsaydım da imza atsaydım. Hiç zoruma gitmez de. Haklıyken haksızken imza atmaya gitmek bana yani çok büyük küfür gibi geliyor ya. Çok büyük küfür geliyor. Keşke haksız olsaydım da. Yani suç işleseydim de. Yalan, ben bu suçu işledim. Bu imzayı da hak ettim. Gidip de baba seve seve ben bu imzayı atmak zorundayım deseydim. Ama haklıyken haksıza düşürülüp karakola imza atmak benim ağrıma gidiyor şu an. Polisler teşkilat hakkında sana sorular sordu mu? Sordu. Haklı olduğum için çok bir açıklama gereği duymuyorum şu an. Onlara da açıklama gereği duymadım. Açıklama da yapmak zorunluluğu duymuyorum. Çünkü haksız değilim. Belki o haberi bile alıp başka yere götürebilirlerdi. Belki daha büyük abartıp daha büyük suçlara sebepleyebilirlerdi beni. Ben bunu kabul etmedim. Bu olaydan sonra fenomen olduğunu düşünüyor musun? Seninle fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor mu? Tabii ki beni tanıyan, beni seven insanlar gelip resim çekilmek istiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? O insanlar beni, vatanımı, milletimi ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Vatanıma, milletime dil uzatan birini gördüğüm zaman kafasını koparacağımı da biliyorlar. O yüzden beni sevdikleri için, bildikleri için benimle resim çekilen çok insan var. Gerçekten var. Benim hakkımda video paylaşmak isteyen çok insan var. Tuzla'dan beni az çok tanıyan insanlar benden randevu istiyor. Abi diyor, müsaitsen gelip seninle resim çekilek. Diyorum oğlum, bana vatan haini dediler diyorum. Benimle neye resim çekilesin? Abi diyor, biz seni, vatanını ne kadar sevdiğini, bizler senin ne olduğunu iyi biliyoruz. Biz seninle gurur duyuyoruz diyorlar. Yapmışsandır da haklısındır diyor. Sen haksız olsan diyorlar, sesini çıkarmazsın diyorlar. Bana bunu diyen insanlarla ben resim çekiliyorum. Beni bilen insanlarla çekiliyorum. İnsanlar çünkü beni biliyor. Vatanımı ne kadar sevdiğimi, milletimi ne kadar sevdiğimi, ne kadar hizmet etmek istediğimi biliyorlar. Fenomen olduğum bu konusuna gelirsen, keşke bir iyilik yaparken bir fenomen olsaydım. Bir garibana ekmek verirken, ne bileyim birine yardım ederken, birine ev yaptırırken, birinin sağlığında sıkıntı varken ona bir sağlıkla ilgili yardım edebilseydim. Yürüyemeyen engelli kardeşlerimize araba alabilseydim, işte de bastonuna kadar hastane masraflarını karşılasaydım, fenomen olsaydım gurur duyardım. Ama bundan ben gurur duyacak bir şey bulamıyorum. Bir daha aynı şeyi yaşasan aynı tepkiyi verir miydin? Tabii ki vermezdim. Bu zamana hani ilk defa böyle bir tepki verdim aslında ama o sinir anıma geldi. Sinir anıma geldiği için ben böyle bir tepki verdim. Böyle bir şey olsa bir daha asla yapmazdım. Böyle bir artık haber kanallarının olduğu yerde de ben böyle bir tepki asla vermezdim. Olsa ya da olmasa hayatta vermem. Kolay kolay da vermezdim.
Onlar haber oldukları için de biraz çok üstüme geldikleri için de karşılıklı olduğu gibi bir şey oldu bizimki. Yapmam. Böyle bir şey olsa bile artık yani sadece orada sadece susma hakkımı kullanırım. Bundan sonra bir şey olsa bile. Teşekkür ediyoruz Cihan. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Böyle bir şey yaşansın istemezdik. Kimse kolluk kuvvetlerine karşı böyle bir şey yaşatsın, onlara böyle bir cevapta bulunsun istemezdi belki. En azından senin gibi vatanını milletini sevdiğini iddia eden insanlar böyle şeyin olsun istemezlerdi. Ama gördüğüm kadarıyla işte sen de kendince bir şeyler savunmaya çalışmışsın. Umarım bundan sonraki hayatında böyle şeylerle karşılaşmazsın. Umarım bundan sonra daha dikkatli olsun bazı konularda. İnşallah. Senin var mı son olarak söylemek istediğin bir şeyler? Ben içimden geldiği gibi anlattım. Kimse sanmasın ki işte bu yazılı kendi çalıştı geldi. Hayır kardeşim, size de söylüyorum. Siz de tanıyorum. Daha yeni tanıştık. Belki bir saat olmadı. Evet. Ben her şeyi içimden olduğu gibi yaşantıları ve yaşamamız ve yapmamız gerekenleri söyledim. İnsanlar da gerçekleri görür. Sizlerin sayesinde de hem biz rahat etmiş oluruz. Hem evimde birazcık da olsun uyku uyuyabilirim. Yani İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok biz sağ olasın. teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah abim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başım öne eğik bir suçlu gibi